Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir pasta tarifi vereceğim. Boş bir şişeniz varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çok kolay pastalar yapabilirsiniz. Minik minik pastalar görüyorsunuz. Servisi de çok kolay, yapılışı da çok kolay. Fırın kullanmadan pastamızın kek hamuru için 3 tane yumurta. Yumurtalarımız oda ısısında olsun. Yumurtalarımızı kasemize aldık. Yarım su bardağı toz şeker. Çırpalım. Şekerimiz eriyene kadar, yumurtamız krema kıvamına gelene kadar çırpalım. 1-2 dakika bu şekilde çırpalım. Köpük köpük olana kadar çırpalım. Görüyorsunuz çok da güzel kabardı. 1,5 su bardağı un. Yarım paket kabartma tozu, yarım paket vanilya. Yarım paket yeterli. Öncelikle mikserimizi çalıştırmadan çırpalım. Daha sonra da mikserimizi çalıştıralım. Önce düşük ayarda, daha sonra da ayarını yükseltelim. Çeyrek çay bardağı süt ilave edelim. Mikserle çırpmaya devam edelim. Kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel kıvamı var. Akıcı bir kıvamı var. Bu şekilde şişeniz varsa çok güzel değerlendirebilirsiniz. Su şişesi de olabilir. Ben nar ekşisi şişesi kullandım. Siz de su şişesi kullanabilirsiniz. Kapağını delebilirsiniz. Şişemize boşaltalım. Şişemizi doldurduk. Kasemizin içinde az bir şey kaldı. Onu da şişemiz bittikçe ilave edeceğiz üzerine. Tavamızı ocağımıza aldık. Altını açtık. Harlı bir ateşte olmayacak. Orta ateşte olsun. Bir anda yakmasın. Büyük yapmak isterseniz daha fazla boşaltabilirsiniz. Bu şekilde üzerinden kabarcıkların çıkması lazım. Spatula ile ters çevirebilirsiniz. Tavamıza yağ kullanmadık. Kek hamurunda da yağ yok. Çok güzel pankeklerimiz oldu. Görüyorsunuz alt üstü nar gibi kızardı. Pişenleri alalım. Tekrar tavamıza boşaltalım. Oldukça da bereketliydi. Servis yapması da çok kolay. Tekrar pişenleri çevirelim. Pişen pankeklerimizi alalım. Tabağımıza alalım.
Kahvaltılık çikolatanızı içerisine sürelim. Marmelat da olabilir. İkisini iç içe kapatalım. Kenarlarını sıkıştıralım. Kenarlarına da çikolatadan dolgu yapalım bu şekilde. Dövülmüş fındıklarımıza batıralım kenarlarını. Ceviz de olabilir. Elinizde ne varsa koyabilirsiniz. Bu şekilde kapatalım. Kenarlarını sıkıştıralım. Kenarlarını dolduralım. Boş yerlerini. Tekrar fındık parçalarına batıralım. Görüyorsunuz. Kahvaltıya da çok güzel olur. Çayın yanında çok güzel pasta olur. ...100 gram damla çikolatamı kaseme aldım. Eritiyorum. Üzerine sos olarak dökeceğim. Bu şekilde yapıp dolaba koyabilirsiniz. Misafirinize ikram edebilirsiniz. Beş dakikada donuyor üzerinde çikolatası. Görüyorsunuz. Muhteşem oldular. Minik minik. İsterseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Doku testine bakalım. İçine bakalım. Görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Puf puf da kabardı. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.